gel 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 diye köpeğimi çağırıyorum ama bir türlü gelmiyor. Elimine etmek de çok kolay ve Gelsin ya da neden dinlesin, neden size baksın. hatalarımızın sonucunda da köpeklerde bu davranışı. Herkese yeniden merhabalar. Bilimsel altyapılı bilgilerle doğru bilinen yanlışları kendi deneyimlerimizle harmanlayarak sunduğumuz köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bugün çok sık duyduğumuz iki cümleyle başlamak istiyoruz. Dışarıda köpeğimin ismini söylüyorum ama bana bakmıyor veya dışarıdayken sürekli gel 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 diye köpeğimi çağırıyorum ama bir türlü gelmiyor. Bu konu aslında çok önemli. Çünkü çoğu insan bunu inat ya da itaatsizlik olarak adlandırıyor. Ama aslında olan şey sinir sistemindeki öncelik değişimi. Bir köpek tetikleyiciye kilitlendiğinde, yani bu bir top olabilir, bir kedi olabilir ya da başka bir köpek olabilir. Bizi duymuyor çünkü daha farklı öncelikleri var. Çünkü beyin o uyaranı hayatta kalma açısından daha önemli kabul ediyor. Ve şimdi burada hayatta kalma dediğimiz zaman insanlar bunu direkt böyle korkuyla bağdaştırıyor ama olan şey burada bahsettiğimiz hayatta kalma açısından önemli derken demek istediğimiz şey sinir sistemi açısından hayatta kalma eşittir yüksek biyolojik önem demek. Bu bazen tehdit ve korku olabiliyor ama bazen de av dürtüsünün tetiklenmesiyle ilişkilendirdiğimiz bir şey. Özellikle işte küçük canlılar, bazen kedi olabiliyor, bazen çocuklar olabiliyor veya hızlı hareket eden herhangi bir obje de olabilir. Top da bunun içerisinde. Yani av dürtüsünü tetikleyen şeylerden bahsediyoruz. Aynen öyle. Av dürtüsünün tetiklenmesi de av dizilimi, daha önce bir bölümde bahsettiğimiz av dizilimi üzerinden çalışıyor. Beyin bunu biyolojik olarak o neyse sizin köpeğiniz için çok önemli, biyolojik olarak hatta en önceliklendirdiğim şey diyor ve bütün sistemini aslında oraya odaklamaya başlıyor. Köpek beyninde iki tane hayatta kalma hattı var. Bir tanesi fight flight, yani kaç ya da savaş. Diğeri ise bahsettiğimiz avlanma sistemi. İkisi de uyarılmayı çok yükseltiyor, dikkati daraltıyor ve öğrenme beynini baskılıyor. Kedilerden örnek verecek olursak eğer hareket, kitlen, kovala, yakala zinciri devreye giriyor. Ve tabii ki biz bu zincirden bahsederken dopamini görmezden gelemiyoruz. Bu avlanma dizilimine baktığımız zaman dopamin gerçekten çok ciddi bir şekilde pik ediyor, yükseliyor. Yani demek istediğimiz beynin motivasyon ve ödül devreleri tam kapasite çalışmaya başlıyor. Dopamin genellikle mutluluk hormonu gibi anlatılıyor ama dopamin daha çok bir motivasyon ve daha da önemlisi beklentiyle ilgili bir kimyasal. Yani değinmek istediğimiz kısım aslında şu: dopamin ödülün en çok verildiği zaman değil, yani bir şeyi kazandığı zaman değil, ödül beklentisi yükseldiğinde artar. Yine kediden örnek verecek olursak, kedi daha koşmaya başlamadan önce dopamin artmaya başlar. Kedi kaçtığında ya da köpek onu kovalarkenden ziyade en başlangıcında daha kaçacak beklentisini düşündüğünde dopamin yükselir. Veya top oynuyorsanız eğer köpeğinizle, topu attığınızda onu yakaladığında değil, daha topu siz gösterdiğinizde, atacakmış gibi yaptığınızda gözlerinin büyüdüğünü fark edersiniz. Tam olarak işte o anda dopamin salgılanmaya başlıyor. O sırada peki vücutta neler oluyor? Yani herkes bence bunu gözlemlemiştir bir noktada. Bir tetikleyici gördüğünde kalp atışı inanılmaz hızlanıyor. İşte odak böyle at gözlüğü takmışsınız gibi sadece oraya bakmaya başlıyor. Kan kaslara gidiyor. O yüzden böyle bir kasılma görebilirsiniz. Çünkü hareket beklentisi var orada. O hareket ederse ben de hareket edeceğim beklentisiyle beraber işte beyin vücuda belli sinyaller yolluyor. Av köpekleri videomuzda aslında bu ferma pozisyonuyla birlikte değinmiştik. Ya o videoyu izleyenler varsa mutlaka akıllarına gelecektir. Tam olarak bundan bahsediyoruz. Ve bütün bunlar olurken de işte o hedefe kilitlenen anda bir auditory gating dediğimiz, aslına bakılırsa bir çeşit işitsel filtreleme dediğimiz bir şey de olmaya başlıyor. Yani beyin bazı kanalları kapatıyor ve görsel sistem öncelik kazanıyor. O yüzden de sesler aslına bakılırsa arka plana atılıyor ve arka plan gürültüsü olarak bunu nitelendiriyoruz. İşte bu durumda da zaten köpeğimiz bizi duymuyor, bizi umursamıyor dediğimiz durumu yaşamış oluyoruz. Yani bir şekilde o arka plan gürültüsüne düştüğü anda beyin arkadan gelen bilgileri işleyemez bir hale geliyor. Çünkü yeterince odaklanamıyor. Evet. Çünkü odak tamamen öncelik, yani sinir sisteminin biyolojik olan önceliği, yani av dürtüsüyle bağlantılı olan hedef. İsim sonuç olarak veya kullandığımız komutlar bir çeşit bana yönel sinyali. Fakat dopamin ve uyarılma anlarında sinir sistemi önceliğine göre beyin sosyal bilgilere yatırım yapamaz bir hale geliyor. Çünkü hedef
orada her şeyden önemli. Özellikle de bunun içine zaten ırk spesifik giriyorsa. Çünkü bazı ırklarda Jack Russell gibi Border Collie'ler ya da Malinois'lar bu konuda gerçekten odaklanma ve hedefe kitlenme konusunda bütün hormonlarıyla ve varlığıyla orada olan köpekler olduğu için bu konu ırktan ırka da değişiklik gösterebiliyor. Yani bir Border Collie'den bahsediyorsak o control freak diye Zaten geçiyorlar güçlü. zaten. Evet, bütün amaçları, üretilme amaçları hareketi kontrol etmek üzerine. O yüzden bir şey hareket etmek üzereyse tabii ki oraya odaklanacak. Onlardan başka bir şey beklemek çok doğru bir şey olmaz. O yüzden ırk bazlı da düşünmek zorundayız her zaman. Yani kendi köpeğinizin ırkına göre öncelikleri değişiklik gösterecektir. Tetikleyiciye bir köpek odaklandığı zaman aslında 3 tane şey oluyor. 3. Gene 3. Sürekli 3 var hayatımızda. Neyse 3 tane şey oluyor. Birincisi dediğimiz önem sistemi devreye giriyor. Yani bu biyolojik önem sisteminden bahsediyoruz. İkincisi uyarılma durumu gerçekten, yani arousal dediğimiz şey gerçekten yükseliyor. İşte kaslar geriliyor, nefes değişmeye başlıyor, kalp atışı değişiyor. Üçüncüsü de öğrenmeyle ilgilenen ve esneklikle ilgilenen beyin bölümleri baskılanıyor. Bu bahsettiğimiz durum köpeklerimizin bizi ne duymazdan gelmesiyle ilgili, ne domine etmesiyle ilgili, ne de itaatsizliğiyle ilgili. Tamamen biyolojik bir durumdan bahsediyoruz burada. Çünkü köpekler avcı canlılar. Dolayısıyla harekete fazla odaklı kalabiliyorlar. Ama tabii ki de bu durum bizim yanlışlar yapmadığımız anlamına da gelmiyor. Hatalarımızın sonucunda da köpeklerde bu davranışı fazlasıyla tetikleyebiliyoruz ve kalıcı hale getirebiliyoruz. Tabii ki de üzülmemek lazım. Çünkü bunu elimine etmek de çok kolay ve pratik yöntemleri elbette var. Yani eskiye tekrar köpeğimizi ayarıyla oynayarak geri döndürebiliyoruz. Şimdi bu yüksek av dürtüsüyle bağlantılı olduğu için bunu böyle klasik işte liderliktir, baskılayalım, sadece komut kullanarak düzeltelim gibi yöntemlerle sağlıklı bir şekilde düzelemiyor. Ama dediğimiz gibi hani bizim de belli yaptığımız yanlışlar bu duruma birazcık katkı sağlayabiliyor. Hatta alışkanlık haline de getirebiliyor. Şimdi farkında olmadan yaptığımız ve en yaygın şeylerden bir tanesi aslında bir köpek tetikleyiciye kilitlendiğinde onun birincisi ismini çok fazla kullanmak. Orada sürekli işte gel gel gel, bana bak bana bak bana bak, gel gel gel, işte Rex 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 gibi sürekli çağırmaya çalışmak. Şimdi bu ne yapıyor? Bunu bize dönsünler ve dikkatlerini çekelim diye yapıyoruz. Ama bu demin anlattığımız sebeplerden, yani bir tercih olmamasından ve biyolojik öncelik devresiyle ilgili olduğu için işe tabii ki yaramıyor. İşe yaramadığı gibi bir de durumu daha da kötü hale getiriyor aslında. Çünkü ismi ve komutu değersizleştirmeye başlıyor. Arka plan gürültüsüne atıyor. Bunu birazcık böyle şehre taşınırsanız, daha sakin, sessiz bir yerden ilk başlarda belki daha araba seslerini, ambulans seslerini fark edersiniz. Fakat bir süre geçtiği zaman o sesleri hiç duymamaya başlarsınız dikkat etmezseniz. İşte arka plan gürültüsü dediğimiz şey de tam olarak bu. Bizim sesimiz bir noktada sürekli o anlarda kullanıldığı için arkada sadece böyle bir statik ya da gürültü gibi bir şeye dönüşüyor. Sonra da ne diyoruz? Köpeğim beni umursamıyor. Evet, beni hiç dinlemiyor, itaatsiz, inatçı gibi. Bu arada şuraya bir parantez açmak isterim. Bu tarz bir durumu olan köpekte daha fazla baskılayıcı ya da köpeğin üzerine daha fazla gitmeye çalışırsanız, beni neden duymuyorsun, buraya bak, gel 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 gibi. Kızmak. Köpeğin tamamen kendini kapatıp sizi tamamen ignore etmesine sebep olursunuz ve bu biraz daha kalıcı, geri dönülemez bir duruma doğru evrilmeye başlar. Yani çünkü dinlememeyi bunu yaparak biz öğretmiş oluyoruz. Yani aslında köpeğin arka plana aldığı gürültü, bahsettiğimiz şeyi köpek bir süre sonra bilinçli halde yapmaya başlıyor. Yani gerçekten bizi umursamamaya başlıyor. evet, orada çünkü bir neden sonuç ilişkisi de kuramıyor. Yani ismi ve komutu değersiz, hiçbir şekilde sonucu olmuyor. Zaten arka plan gürültüsüydü. Bir de neden gelsin ya da neden dinlesin, neden size baksın? Orada biyolojik olarak daha önemli bir şey var. Bizim de oradan daha iyi olmamız lazım. Karşı taraftaki uyarandan daha uyarıcı olmamız, Daha değerli. daha istekli ve daha enerjik olmamız gerekir. Komut tekrarı da tabii ki her zaman söylediğimiz gibi burada gerçekten çok kötü bir şey. Aslında ne kadar çok tekrar böyle durumların içerisinde o kadar çok duyarsızlaşmaya giden en böyle garanti yol gibi anlatabiliriz bunu. Köpeğiniz sizi umursamasını istiyorsanız yapmanız gerekenler gibi. İşte peki ne yapmamız gerekiyor bunun olmaması için? Sonra da bu varsa ne yapmak gerekiyor geçelim. Şimdi bu durumun olmaması için elinizde böyle çok tatlı küçük bir yavru var diyelim ve
ve büyüme evresinde. Tabii ki her şey çok ilginç olacak onun için ve en küçük harekete daha fazla odaklanacak. Burada yapmamız gereken şey birincisi ismini ve özellikle gel gibi komutları değerli, evet, ayırmak ve değerli bir hal aldırmak. O yüzden komut tekrarı yapılmaması gerekiyor ve kesinlikle ismini diyelim ki değerli hale getirmek istiyoruz. O zaman ismini söyleyip bu çok basit bir şekilde bunu ödülle, sosyal ödül de olabilir, clicker'la, yiyecek de olabilir, oyun da olabilir ama bunun en başındaki en önemli nokta kesin ve kesin size bakacağı anları seçmek ve böyle başlamak. Bir tane de önemli olan, Lütfen. daha da önemli olan bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle Ece'nin dedikleri gibi asla negatifle bağdaştırmamamız gerekiyor. İsim ya da olumlu komutlar asla kızmayla ya da negatif söylemlerle bir araya getirilmemesi gerekiyor. Duyarsız hale gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. Kızıyorsak eğer ismiyle değil, genelde hep kızacağımız zaman ismiyle hitap ederiz birine ya da köpeğe vesaire. Bunu yapmamamız gerekiyor. En önemlisi benim için bu. Evet, çok doğru. Yani ne yapıyoruz? Sakin ortamlarda ismini söylüyoruz. Bize bakınca bir ödül veriyoruz. Bu aferin de olabilir, clicker'la marker kullanmak da olabilir. Baktığı için aferin Çena deyip gel buraya mesela o anda söyleyebiliriz. Ama gerçekten en önemli noktası emin, size bakacağından eminsiniz. Dikkati dağınık değil. O zamanlarda bunu kullanın. O zamanlarda ödüllendirin ve cıvığını çıkarmayın. Yani önemli. sürekli kullanmayın o ismini. Değerli bir şey olsun. Ya aslında bu tam olarak şuna benziyor. Çocuksunuz, arkadan sürekli anneniz sizin isminizle sesleniyor. Hadi sofra hazır gel gibi. Ve bir süre sonra artık anneniz dibinize kadar gelmesi gerekiyor. Sizin yanınıza gelene kadar siz eyleme geçmiyorsunuz. Çünkü bilinçli bir şekilde artık gitmemeye başlıyorsunuz. Bazen o ses tonu rahatsızlık verebilir seviyeye geliyor ve köpeklerde de böyle. Daha fazla işitsel durumları bize kıyasla daha gelişmiş olduğu için gerçekten tiz ve pes tonları daha iyi ayırt edebiliyorlar ve otomatik olarak köpek o ses tonunu duymak istemediği için gerçekten kendini kapatabiliyor. Peki eğer ki bu isim veya komuta bakmama durumu ilerlediyse ne yapıyoruz? Orada da işte isim ve komut detoksu diyelim buna. Bir çeşit detoks yaptırmanız lazım. Birinci hafta evde sadece günde 10-15 kere ismini kullanın fakat bakacağından dediğimiz gibi emin olduğunuz anlarda ve bir clicker ya da yes gibi bir marker kullanarak da her baktığında bir tane ona ödül verin. Birincisi bu. Ama o 10-15 sefer dışında ismi kesinlikle kullanmayın. Aynı şey komutlar için de geçerli. İkinci haftaya geldiğinizde de dışarıda veya ev içinde birazcık dikkat dağıtıcı varken bunu deneyin ama baktığınız başarılı olamıyorsunuz. O zaman isim ve komut detoksuna devam etmeniz gerekiyor demektir bu. Yani bu böyle net bir süre o yüzden verilebilecek bir durum değil. Birazcık yaparak ve deneyerek ne zaman başarı sağlıyorsunuz, ne zaman işe yaramaya başlıyor bunu görerek ilerlemeniz gereken bir durum. O yüzden hani bir haftada olabilir, 2 haftada, belki 3 hafta. Çok sevdiğimiz egzersizlerden biri geçen konuştuğumuz 24 saat konuşmamak köpeğinizle. Ne kadar fazla konuşuyorsanız çünkü belli şeyler değersizleşiyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Sadece hoşlandığınız şeyleri yapınca bir clicker'la klik ödül gün içerisinde yapıp onun dışında uyarmayın. Başka hiçbir şey yapmayın. Fazla konuşmayın. Ki bu arada ne kadar da fazla gereksiz köpeklerimizle konuştuğumuzu da gösteren çok zor bir egzersiz. Bu da böyle bir bonus olsun. Ve egzersizi de eğer yapmazsak, yani köpek bu davranışa devam ederse, odaklanma davranışına, reaktivite davranışı açığa çıkmaya başlıyor. Köpek bir süre sonra bakmakla yetinmiyor, artık tepki vermeye başlıyor Evet. karşı tarafa. Belki hedefin yakınlaşmasını bekleyebiliyor. Hareketini fazlalaştırınca karşı taraf, köpeğiniz reaktif bir tepkiye başlangıç yapabiliyor. O yüzden bu egzersizleri gerçekten yapmamız şart. Reaktivitesi varsa dahi köpeğiniz karşı tarafa havlamaya ya da eğilime geçmeden öncesinde de odağını toplayıp güzelce orada bir çalışmanızı yapıp kısa tutup tekrardan rotanıza devam etmeniz gerekir. Dediğimiz gibi eğer hiçbir şey yapmazsak ve beklersek köpeğimiz elimizdeyken, o zaman köpek daha da fazla odaklanır ve bu gerçekten döndüremediğimiz bir köpek elde etmemizi sağlar. Evet, bu da aslında hani reaktivite konusu açılmışken de ikinci yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi mesafe yönetimi. İlk başta tabii ki bir mesafeyi hesaplamanız gerekiyor. Hangi mesafede size dönüp bakabiliyor ya da ismine tepki verebiliyor. Bir bunu hesaplayıp daha sonra o mesafenin birazcık gerisinde bu isim detoksu, komut detoksuyla beraber yavaş yavaş çalışmalar, ama belki o 2 metre tetikleyici, 2 metre
metre ötesinde yarım başlayacaksın. köpek kol boyu, yarım kol boyu mesafesi de olabilir. O mesafenin gerisinde başlayıp yavaş yavaş. Hani o mesafenin 2 metre değil belki 10 metre ötesinde başlayıp işte bir hafta sonra 9 metre, sonra 8 metre. Baktınız başarısız oldu 8 metrede geri 10 metreye çekeceğiniz. İşte o mesafeyi aslında hesaplamak tamamen size kalmış. Birazcık deneme yanılmayla çok net bir şekilde ama burada tetikleyicinin de o biyolojik önem sıralaması da önemli. Yani bir kedi ile bir top arasında belki çok büyük bir fark olacaktır. O yüzden bunu da aklınızda tutun. Yani her tetikleyici eşit değildir kısacası. Bir de üçüncü olarak yapabileceğiniz bir şey de uyarılma anlarını kontrol etmek. Bu da gerçekten güzel kontrollü oyunlarla oturtabileceğiniz bir şey. Yani oyun esnasında çok yükseldiği anlarda durup belki orada bir algı değişimi için birkaç komut verip sonra oyuna devam etmek. O da yavaş yavaş onun bünyesini kendi kendine sakinleşmeyi öğretecek şeylerden bir tanesi. Aslında çok basit gibi duyulan çözümler verdik bugün size ama bunlar hem köpekten köpeğe hem tetikleyiciden tetikleyiciye hem de ne kadar alışkanlık olmuş veya olmamışa göre çok değişkenlik gösterecek ve gerçekten davranışçıların eşliğinde güzel ilerleyen yöntemler. Kendiniz yapmak isterseniz de lütfen böyle bir haftada geçecekmiş gibi düşünmeyin. Kesinlikle. Bu aylar sürebiliyor çünkü bunun gerçekten oturması, hele çok duyarsızlaştıysa komutlara ve ismine, bazen de Hele ki Border Collie gibi, Malinois gibi Evet. bir köpeğiniz varsa özellikle. evet, bazen de bu arada kelime değiştirmek de işe yarıyor. Mesela gel yerine buraya ya değiştirmek gibi. Çünkü geli artık dinlemiyordur ama yeni bir kelimeyle tekrar pozitif bağdaştırma kurarsanız, ilişkilendirme kurarsanız o da çok daha hızlı sonuç verecek şeylerden bir tanesi diyoruz. Ragnar'la birlikte bir örnek vermek istiyorum. Ragnar yakın dönemde kısırlaştırma operasyonu oldu ve bu operasyonla birlikte de ciddi anlamda tek bir günde başlayan bir reaktivite problemimiz açığa çıktı. İnanılmaz sosyal, köpeklerle ilişkisi çok iyi olan, köpeklerle vücut dili anlamında da güzel oyunlar ve erkek erkek ilişkisinde bile dengeyi çok iyi oturtabilen bir köpekken bir anda bir reaktivite başladı ve hala iyileşmiş olmasına rağmen ara ara nüksedebiliyor ve ben bunu Ragnar'da mesafe açarak oluşturmaya başladım. Yani karşı taraftan köpeğin geldiğini görüyorsam köpeğimle birlikte oval bir şekilde oradan geçerek, köpeğe direkt burnumuzla dik bir şekilde değil ya da köpeği diğer tarafıma alarak kendimi ortaya bariyer yaparak ve tabii ki de orada köpeğimle biraz konuşarak, sakinleşmesini sağlayarak bunu aslında başardım. Baktığınız zaman karakteri çok yumuşak olan köpeklerde de ortaya çıkabilen bir şey reaktivite. Bazen acı eşiğinin düşmesiyle, bir sağlık problemi olmasıyla ya da yine ırkına bağlı spesifik bir durumla alakalı olabiliyor. Ben de şu an hala aşmaya çalışıyorum. Yani %100 aşmış sayılmayız ama uyguladığım şeylerden bir tanesi mesafe açmak. Çünkü benim köpeğim için en ideali buydu. Bazı köpekler içinse odaklandığı şeyden ödül eşliğinde onu kendinize çekmek olabilir. Anlattığımız yöntemleri köpeğinizde teker teker deneyerek tabii ki de en uygunu hangisi sonuca ulaşabilirsiniz. Aslında bakılırsa bizim görevimiz daha yüksek bir ses olmak değil. Hiçbir zaman o yüzden bağırmak ya da sürekli tekrarlamak değil. Dünyayı onların sinir sistemi için daha yönetilebilir bir hale getirmek. Ve kendimizi de bu egzersizleri yaparken yönetmeyi de unutmuyoruz. Ve sanki bu haftayı Sonlandırıyoruz. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like etmeyi ve tabii ki de yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Başınıza gelen durumları yorumlarda belirttiğinizde biz bunu bir sonraki bölümlerde de açıklamaya ve yayınlamaya özen gösteriyoruz. O yüzden yorumlar bizim için çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın. Bu sessizlik egzersizini de lütfen deneyin ve yorumlara sonuçlarını bırakın diyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.